Herkese merhabalar. Tek Patik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurhan. Bugün sizlerle birlikte bu güzel yeleği çalışacağız. Erkek bebekleriniz için örebileceğiniz yeleği tüm detaylarıyla anlatacağım. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar, sizler de çok rahat örebilirsiniz bu modeli. Yeleği kol altına kadar tek parça olarak ördüm. Kol altına gelince de önce sağ tarafı, sonra arkayı, daha sonra da sol tarafı örerek tamamladım. Son olarak da omuzları tığ ile birleştirdim. Arkası da bu şekilde. Şimdi ölçü vermek istiyorum. Beden genişliği 30 santim. Omuzdan etek ucuna kadar uzunluğu 34,5 santim. Tam 1,5-2 yaş ölçüsünde oldu. Yeleği 100 gram 330 metre uzunluğunda bebe ipiyle ve 3,5 milim şişle ördüm. İp bilgilerini örgüye başlarken zaten verdim. Bir yumak yeterli oldu, hatta arttı. Takıldığınız bir şey olursa bana yazabilirsiniz. Gördüğümde mutlaka cevap veriyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmak ve videolarımı izlemek ücretsizdir. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Anlatmamı istediğiniz model olursa bana Instagram'dan görselini atabilirsiniz. Instagram'da YouTube videolarla ilgili sorduğunuz sorulara cevap veremiyorum. Çünkü yetişemiyorum. Zamanım yetmiyor maalesef. Ama YouTube'dan her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. İlgili videonun altında sorduğunuz sorulara. Evet, eğer hazırsak hadi başlayalım. Alize ipi Baby ile öreceğim. 100 gram 330 metre uzunluğunda 3,5 numaralı şişe uygun bir ip. Ben 3,5 numaralı şişle öreceğim. Siz de 3,5 numaralı şişe uygun herhangi bir iple örebilirsiniz. Misinalı şişle öreceğim çünkü tek parça olarak öreceğim kol altına kadar. Kol altından sonra da 3 parça olacak. 3,5 numaralı şişime normal klasik ilmek atma tekniğiyle ilmek atarak başlıyorum. Üç buçuk numaralı şişime 143 ilmek attım. Başlama ipim sağ taraftayken örgünün arka yüzündeyim. İlk 2 ilmeğimi ters örüyorum. Burası arka yüz olduğu için. 2 ilmek ters. Burada ön yüzde düz olacak ve bu 2 ilmek örgü boyunca böyle düz olarak devam edecek. 2 3 4 5 6 ilmek kenar ilmeğim. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. Evet, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. İlk sırayı örüyorum, sıra sonuna doğru ilerliyorum. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 4 6 ilmek kenar ilmeğim. 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 düz ipimi içeri aldım ve 2 ilmeği örmeden aldım. Ön yüze geçtim. Ön yüzde 6 tane kenar ilmeğimi örüyorum. 6 ilmek düz. 1 2 3 4 5
6. Burası kenar ilmeğim. Buradaki 2 tane düz örgü boyunca bu şekilde düz hat olarak devam edecek. Şimdi ön yüzde de 2 düz bir ters öreceğim. 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters. İki ilmek düz. 1 ilmek ters. Evet, şu anda burada kenar bantta bir haroşa sırası oldu. Başta ve sonda 6'şer tane kenar ilmeğim ve aradaki lastik ilmeklerim. Lastik kısmını bu şekilde örüyorum. Evet, ön yüzde sıra sonunu göstermek istedim. 1 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. Ve 6 tane kenar ilmeği, 4 ilmek düz örüyorum. Son 2 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Arka yüze geçtim. İlk 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 4 ilmek düz. Ve yine 2 ters bir düz örerek devam ediyorum. Burası arka yüz. Evet, bu şekilde etek lastiğini örüp geliyorum. Evet, yeleğin lastik kısmını bitirdim. Şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sıra haroşa oldu. Şimdi bu sırada aynı zamanda ilik taşıyacağım. Yelek erkek bebek için olacak. O nedenle iliği sıra sonunda açacağım. Ön yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet, lastikten sonraki ilk sırayı örüyorum. Sıra sonunda 2, 4, 6 ilmek kaldı. 2 ilmek düz örüyorum. 1 2 bir tane şişime doladım ipimi ve sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Son 2 ilmeği de örmeden sağ şişime aldım. Arka yüze geçtim. Ön yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Arka yüzde de ilk 2 ilmeğim ters. İki, bir, iki, üç, 4 ilmeği de düz ördüm. 2, 4, 6 ilmek kenar ilmeği. Sıra sonunda da yine 6 tane kenar ilmeğim var. Aradaki bütün ilmeklerimi de ters örüyorum. Bu arada bu sarı bu kadar canlı bir sarı değil. Ama şu anda ekrandan bakıyorum ve bayağı canlı bir sarı görünüyor. Evet. Şimdi ön yüzde bütün ilmeklerim düz. Arka yüzde de başta ve sonda 6'şer tane kenar ilmeğim yine düz. Ve aradaki bütün ilmeklerim ters olarak birazcık örüp daha sonra cep çalışmasına başlayacağız. Evet, cep yerine kadar ördüm. Şöyle arkadan saymak daha kolay oluyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak ördüm. Şimdi bu cep yerlerini ayarladım. Buradan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek ayırdım. Bir işaret taktım.
Burası 16 ilmek ve bir işaret taktım. Bu tarafta da yine 13 ilmek ayırdım. İşaret taktım. Burada da 16 ilmek ayırdım ve bir işaret taktım. Şimdi ilk sıradan örüyorum. Önce bu 13 ilmeği örüyorum. Evet, cep kısmına geldim. Buradaki ilmeklerimi de buradaki lastik gibi bir ters iki düz, bir ters iki düz olarak öreceğim. Evet, cep ilmeklerini ördüm. Bir ters iki düz olarak son ilmeğim ters. Ve buradan bu diğer cebin taktığım işaretine kadar bütün ilmeklerimi düz örerek ilerliyorum. Evet, buradaki işarete geldim. Burada cep çalışması yapacağız. Yine bir ters iki düz, bir ters iki düz olarak örüyorum işarete kadar. Evet, cep ilmeklerini de ördüm ve buradaki sırayı tamamlayıp arka yüze geçeceğim. Evet, arka yüze geçtim. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Sonra işarete kadar ters örüyorum. Bunu çıkartıyorum ben artık. Ve burada da bu cep boyunca yani 16 ilmeğimi bir düz iki ters olarak örüyorum. Evet, cep ilmeklerini ördüm. Şimdi diğer cebe kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, işarete kadar geldim. Şimdi buradaki işarete kadar ilmeklerimi bir düz iki ters, bir düz iki ters olarak örüyorum.
Evet, cep ilmeklerini ördüm. Diğer ilmeklerimi de örüp ön yüze geçiyorum. Evet, cep yerlerimiz belirginleşti. İlmekleri artık gördüğüm gibi örerek devam edeceğim. Şurada ilik bakalım. İlikten sonra 2, 4, 6, 8 haroşa sırası ördüm. Bir kez daha gidip geleceğim. 9 haroşa sırası örünce burada bir tane daha ilik açacağım. Bu şekilde birkaç sıra örüp geliyorum. Evet, burada 16 ilmekte cep çalışması yapıyoruz. Şurada ters ilmekleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ördüm. Şimdi bu cep için kapak yapacağım. Onu da şöyle yapıyorum. Burada kenardaki ilmeklerimi yine aynı şekilde ördüm. 6 tane bu kenar ilmeğim ve 2, 4, 6, 7 ilmek düz ördüm. Şimdi bu cep kapağı için 16 ilmeğimi ters örüyorum. Evet, 16 ilmeği ters ördüm. Şimdi diğer cebe kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, diğer cebe kadar düz ördüm. Şimdi yine bu 16 tane cep ilmeğini ters örüyorum. Evet, 16 ilmeği ters ördüm ve şimdi diğer ilmeklerimi örüyorum. Ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet, ilk ilikten sonra 2, 4, 6, 8, 9 sıra haroşa ördüm ve sonra ikinci iliği açtım. Arka yüze geçiyorum. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Sonra cep ilmeklerine kadar ters örüyorum. Evet, cep ilmeklerine geldim ve burada 16 ilmeği düz örüyorum. Evet, cep ilmeklerini düz ördüm ve diğer cebe kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, diğer cep ilmeklerine geldim ve 16 ilmek düz örüyorum. Ve 7 tane ters ilmek. Kenar ilmeklerim.
Ön yüze geçtim. Şöyle bakalım cebimize. Evet, bir sıra daha burada ters örelim. Kenar ilmeklerimi örüyorum önce. Yedi düz ilmek. Evet, bu 16 ilmeği ters örüp bir bakalım nasıl görünecek. Evet, güzel oluyor. Bu şekilde on altı ilmeği ters ördüm. Diğer ilmeklerimi düz örerek cebe kadar geliyorum. Bu cepte yine cep kapağı için 16 ilmek ters örüyorum. 7 ilmek düz ve 6 ilmek de kenar ilmeğimi örüp arka yüze geçeceğim. Evet, 3 sıra cep kapağı da tamamlandı. Şimdi arka yüze geçiyorum. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet, 6 ilmek kenar ilmeği ördüm. Sıra sonunda da yine 6 ilmek kenar ilmeği. Onun dışındaki bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, cep ilmeklerine geldim. Onları da ters örüyorum. Cep çalışmamız da tamamlanmış oldu. Evet, kenar ilmekleri 6'şer tane başta ve sonda. Onun dışındaki bütün ilmeklerimi arka yüzde ters örüyorum. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ters örerek tamamladım sırayı. Şöyle yapalım. Evet. Cep çalışmamız bitti. Şimdi artık kol altına kadar yine tıpkı şu cebe kadarki olan çalışmamız gibi çalışacağız, düz öreceğiz. Yani ön yüzde bütün ilmekler düz, arka yüzde de 6'şer tane kenar ilmekleri hariç bütün ilmekleri ters örerek kol altına kadar öreceğim. Burada da yine 9 sırada bir ilk açmaya devam edeceğim. Kol altına geldiğimde de kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Evet, kol altına yaklaştık. Başlangıçta 1, 2, 3, 4, 5 sıra haroşadan sonra ilk iliği açmıştım. 2, 4, 6, 8, 9 sıra arayla da ilk açmaya devam ettim. 1, 2, 3 tane ilk açtım. 3. ilikten sonra da 2, 4, 6, 8 sıra haroşa ördüm. Ve ön yüzde düz örerek sıra sonuna geldim. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yine burada ön yüzde düz devam ettiği için bu 2 ilmek ters örüyorum. İki ilmek ters ördüm ve diğer ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Sıra sonunda 2 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerim düz. Arka yüzde bütün ilmeklerimi düz ördüm. 2 ilmeğim kaldı. İpimi içeri alıyorum ve 2 ilmeği örmeden alıyorum. Ön yüze geçtim ve bir sıra haroşa oldu.
Şimdi ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde de bir sıra düz öreceğim ve burada 2 sıra haroşa olmuş olacak. Sıra sonunda da 2, 4, 6, 8, 9 haroşa oldu. 4. iliğimi açacağım. Şimdi ön yüzde düz örerek buraya geleceğim. 4. iliğimi açacağım. Arka yüzde de bir sıra düz örüp geliyorum. Evet, burada 2 sıra haroşa oldu. İliği açtım. İlikten sonra da bir sıra haroşa örmüş oldum. Şuradan saydığımda da 2, 4, 6, 8, 10. Şöyle tam sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33 sıra haroşa örmüş oldum. Şimdi artık ben daha büyük bir misinaya geçtim. Çünkü sadece bu ön beden ilmeklerini öreceğim. Ön beden için de 38 ilmek ayırdım. Şimdi yine 6 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Altı. İpimi içeri aldım. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum ve yaka için bir ilmek eksiltmiş oldum. Burada sıra sonunda da 2, 4, 6 tane kenar ilmeğim, bir tane de ters ilmeğim olacak. Bu sırada kol için eksiltme yapmayacağım. İlk sırada sadece yaka için eksiltme yapıyorum. Ve bu aradaki ilmeklerim de çiftli pirinç olacak. Yani bir düz bir ters öreceğim ön yüzde. Bir düz, bir ters. İki, 4, 6, 7. Bir düz örüyorum en son. Sonra bir ilmek ters örüyorum. Burası bitinceye kadar artık böyle olacak. Ve 6 tane kenar ilmeğim var. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm ve 2 ilmeği örmeden aldım. Burası da artık 2 ilmek düz olarak devam edecek. Şimdi ben burada misinamı üzerinde bırakacağım. Eğer sizin de böyle değiştirilebilir misinalı şişiniz varsa bu şekilde yaparsınız. Yoksa buraya başka bir şiş geçirip, yani şişin üzerinde kalıp aynı numara şişiniz varsa başka onunla devam edebilirsiniz. Ya da burada beklettiğiniz ilmeklere iğne ile ip arasından geçirip o şekilde de bekletebilirsiniz. Üzerinde dururken de örebilirsiniz ama o biraz zorlar. Evet, ön yüzde ördüm. Arka yüze geçiyorum. Şişimde 38 ilmek vardı. Yaka için bir ilmek eksilttim ve şu anda 37 ilmek var. Şimdi ilk 2 ilmeğimi şöyle yapacağım. Evet, ilk 2 ilmeğimi ters ördüm. 3, 4, 5, 6 tane kenar ilmeğim. Ön yüzde ters ördüğüm ilmek, arka yüzde düz örüyorum. Ve şimdi pirinç örgüye geldim. Ters ilmeği ters örüyorum. Düzü düz örüyorum. Yani ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum arka yüzde. Pardon, ses yapıyor bu. Ya Allah.
Evet, çiftli pirinç ilmeklerim bitti. Arka yüzde ters ördüğüm ilmek düz örüyorum ve kenar ilmekleri 1 2 3 4 ipimi içeri aldım. 5 ve 6'yı örmeden aldım. Ön yüze geçtim. Şimdi burada artık hem koldan hem de yakadan eksiltmeye başlıyorum. Kenar ilmeklerimi örüyorum. 6 ilmek. Ters ilmeği örerken sıradaki ilmeği de birlikte örüyorum. Bir tane yaka için eksilttim. Ve çiftli pirincin 3. sırasındayım. Yani ön yüzde ters ilmekleri düz, düz ilmekleri ters öreceğim. Ters ilmek düz örüyorum. Düz ilmek ters örüyorum. İki, 4, 6, 8 ilmeğim kaldı. İpimi içeri alıyorum ve 2 ilmeği şöyle yönü değiştireceğim. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Ve 6 ilmek kenar ilmeği. Altı. Arka yüze geçtim. İlk 2 ilmeğim ters. Evet, ön yüzde ters ördüğüm ilmek düz ördüm. Ters ilmeği yine ters. Arka yüzde pirinç örgüsünde ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Ters ilmekse ters örüyorum. Düzse düz örüyorum. Evet, arka yüzde ters ördüğüm ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeklerim. Tekrar ön yüzdeyim. Bir kez daha göstereceğim nasıl yaptığımı. 6 ilmek kenar ilmeğini örüyorum. İpimi içeri aldım. Sıradaki ters ilmeği ve yanındaki ilmeği ikisini birlikte ters örüyorum. Pirinç örgüsünün ters ilmeği var. Düz örüyorum. Düz ilmeği ters örüyorum. Ön yüzü hep bu şekilde öreceğim. Ters ilmeği düz örüyorum. Düz ilmeği ters. Sıra sonunda 8 ilmek kalıncaya kadar devam ediyorum. İki, 4, 6, 8 ilmek kaldı sıra sonunda. Bu ilmeği yine şöyle çeviriyorum. İkisini birlikte ters örüyorum. Kol için ikinci eksiltmemi yaptım. Ve 6 tane kenar ilmeği arka yüze geçtim.
Arka yüzde kenar ilmeğimi örüyorum önce. Evet, 2 4 6 ilmek ördüm. Ön yüzde ters ördüğüm ilmeği arka yüzde düz örüyorum. Ve pirinç örgüsünün ikinci sırası ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Bir ters, bir düz. Ön yüzde ters ördüğüm ilmeği düz örüyorum ve 6 ilmek kenar ilmeği. Ve ön yüze geçtim. Şu ana kadar yaka için 3 eksiltme yaptım, kol için 2 eksiltme yaptım. Bu şekilde eksiltmelere devam edeceğim. Kolda toplam 6 tane eksiltme olacak. Evet, her ön yüzde hem yaka için hem kol için eksiltmeler yaptım. İlk önce yakadan başlamıştım eksiltmeye. İkinci eksiltme sırasında her iki taraftan da eksilttim. 7 kez buradan, 6 kez de koldan eksilttim ve şu anda şişimde 25 ilmek var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 25. Evet. Şimdi artık sadece yakadan eksiltmeye devam edeceğim. Önce 6 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Ve 2 ilmeği birlikte ters örerek yaka için bir tane eksiltme yaptım. Pirinç örgüye, iki çiftli pirinç örgüye devam ediyorum. Evet, sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. 1 ilmek ters örüyorum. Ve 6 ilmek kenar ilmeği. Arka yüzde bir değişiklik yok. Arka yüzü hep aynı şekilde örüyorum. 6 tane kenar ilmeği. Bir ilmek düz ve düz pirinç örgünün ikinci sırası. Pirinç örgüsünde ikinci sırada ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Evet, 7 ilmek kaldı. 1 ilmek düz örüyorum ve 6 tane kenar ilmeği. Arka yüz hep aynı şekilde örülecek. Tekrar ön yüzdeyim. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. İki ilmeği birlikte ters örüyorum. Ve pirinç örgüsünün ilk sırası ters ilmeği düz, düz ilmeği ters örüyorum. Evet, koldaki eksiltmeler bitti. Artık sadece yakadan eksiltme yapıyorum. Sıra sonunda 7 ilmek kalınca 1 ilmek ters ve 6 ilmek kenar ilmeği. Evet, bu şekilde her ön yüzde yakadan eksiltmeye devam ediyorum. Evet, eksiltmeler bitti. Şimdi artık çişimdeki ilmekleri gördüğüm gibi örmeye devam edeceğim.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek var şişimde. Şimdi bir sıra önde bir sıra da arkada örelim. Kenar ilmeklerim. Bir ilmek ters. 3 tane pirinç örgüsünün ilmeği var. Yine pirinç örgüsünün ilk sırası düz ilmeği ters örüyorum. Ters ilmeği düz örüyorum. Düz ilmeği ters örüyorum. Ve buradaki ters giden ilmeğimi yine ters örüyorum. 6 ilmek de kenar ilmeği. Arka yüze geçtim. Arka yüzde yine 6 ilmek kenar. Bir ilmek düz. Ve pirinç ilmeklerini de gördüğüm gibi örüyorum. Düzü düz. Terse ters. Düzü düz örüyorum. Bir ilmek düz ve 6 kenar ilmeğim. Evet, bu şekilde örerek devam ediyorum. İstediğim uzunluğa gelinceye kadar. Evet, sağ ön beden bitti. Şuradan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 sıra haroşa ördüm. Ve yaklaşık böyle 50 santim kadar ip bıraktım. Ve bunu bir ilmek belirleyiciye alıyorum. Bunu bekleteceğim. Evet, şimdi artık arka bedeni örmeye geçiyorum. Şimdi diğer ön beden için de 38 ilmek ayırdım. Burada arka beden için 65 ilmek var. Kenar ilmeklerimi örerek başlıyorum. Altı ilmek ördüm. İpimi içeri aldım. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. İpimi dışarı aldım ve çiftli pirinç örgüsünün ilk sırasını örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Sıra sonuna doğru şuradaki işaretlediğim yere doğru ilerliyorum. Evet, arka beden ilmeklerini örüyorum. Bir düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, 2, 4, 6, 8 ilmek kaldı. İpimi içeri alıyorum ve 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Ve kenar ilmeklerim. Son 2 ilmeği örmeden alıyorum. Arka beden için şişimde 67 ilmek vardı. Bir sağ taraftan bir sol taraftan eksiltme yaptım ve şu anda şişimde 65 ilmek var. Arka yüze geçtim. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ön yüzde ters ördüğüm ilmeği arka yüzde düz örüyorum.
Sonra pirinç örgüye geçiyorum. Pirinç örgünün ikinci sırasındayım. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Ters ilmeği ters, düz ilmeği düz örüyorum. Ters, düz. Evet, sıra sonuna doğru bu şekilde ilerliyorum. Evet, arka bedeni örüyorum. Arka yüzdeyim. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. Şimdi burada şu taktığım ipi buraya sabitleyeceğim. Şöyle sabitliyorum. Daha sonra da ilmeklerin arasından birazcık yürüteceğim ve keseceğim bu ipimi. Şimdi burası pirinç örgünün ikinci sırası. Bir ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters ördüm. Ön yüzde ters ördüğüm ilmeği burada düz örüyorum ve kenar ilmeklerim. 1 2 3 4 ipimi içeri aldım. 5 ve 6'yı örmeden aldım. Ön yüze geçtim. Eksiltmeleri ön yüzde yapıyorum. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet, kenar ilmeklerimi ördüm. 2 4 6 ipimi içeri aldım ve sıradaki ilmekle bir sonraki ilmeği ikisini birlikte ters örerek buradan bir tane eksilttim. İkinci eksiltme sırasındayım şu anda. Ve sırada ters ilmek var. Tersin üzerine düz örüyorum. Düz ilmeği ters örüyorum. Ters ilmeği düz örüyorum. Düz ilmeği ters örüyorum. Bu şekilde sıra sonunda 8 ilmek kalıncaya kadar ilerliyorum. Evet, arka beden için sıra sonunda 2, 4, 6, 8 ilmek kaldı. İpimi içeri alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bu ilmeği arka yüzde düz öreceğim. Ve 6 tane kenar ilmeğim. Evet, ikinci eksiltmeleri yaptım. Eksiltmeleri hep ön yüzde yapacağım. 6 ilmek ördükten sonra 2 ilmeği birlikte ters öreceğim. Aradaki ilmekler ikili pirinç. Sıra sonunda 8 ilmek kalınca da 2 ilmeği ters örerek birlikte alacağım ve 6 tane kenar ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde eksiltmelere devam ediyorum. Evet, arka beden için de eksiltmelerim tamamlandı. 6 ilmek bu taraftan, 6 ilmek bu taraftan eksilttim. Şu anda şişimde 55 ilmek var. Şimdi artık bu 55 ilmeği örerek devam edeceğim. Ense çalışmasına kadar öreceğim. Ense çalışması için tekrar evet, arka beden ilmeklerini örüyorum. Burada şuradan itibaren sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 sıra haroşa ördüm. Ön yüzde de yine modeli takip ederek ördüm. Şimdi arka yüze geçiyorum. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Ve bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmekte yine çiftli pirinç öreceğim. Düz ilmeği düz, ters ilmeği ters örüyorum. Çünkü şu anda arka yüzdeyim ve düz örüyorum. Sıradaki ilmeği de
Yine düz örüyorum. Evet, burası omuz olacak. 6 ilmekte daha kenar ilmeği. Toplam tıpkı ön bedende olduğu gibi burada 17 ilmek omuz ilmekleri olacak. Şimdi bu ilmekleri ben düz örerek devam ediyorum. Sıra sonunda 10 ilmek kalıncaya kadar düz örüyorum. Altı, 7, 8, 9, 10 ilmek kalıncaya kadar düz ördüm. Evet. Şimdi bu en son ördüğüm düz ilmek arka yüzde ters olacak. Ve 3 tane çiftli pirinç ilmeği düz örüyorum. Ters, düz. Sıradaki ilmek düz, arka yüzde ters olacak. Ve 6 tane kenar ilmeği. 5, 6. Ön yüze geçtim. Yine 6 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek ters. 3 ilmek çiftli pirinç modeli yine. Ters ilmeği düz örüyorum. Düz ilmeği ters. Ters ilmeği düz ördüm. Bir ilmek ters örüyorum. Arka yüzde düz olacak bu ilmek. Ve yine sıra sonunda 11 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. İki, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek kaldı. Bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmek model ilmeği. 1, 2, 3, bir ilmek ters. 6 ilmek düz. Evet. Arka yüze geçtim. Arka yüzde 6 tane kenar ilmeğimi öreceğim. 1 ilmek düz. 3 ilmek çiftli pirinç modelinin örneği. Buradaki model devam ediyor. Ve buradaki haroşa ters görünen ilmeklerin hepsini düz örüyorum. 11 ilmek kalınca 1 ilmek düz, 3 ilmek pirinç modelinin ilmeği, 1 ilmek düz ve kenar ilmeği. Arka yüzde bu şekilde örüyorum. Evet, arka yüzde bir sıra ördüm ve burada 2 sıra haroşa oldu. Ön yüzde de tekrar 6 tane kenar ilmeğim, 1 ilmek ters, 3 ilmek çiftli pirinç modeli, 1 ilmek ters, aradaki ilmeklerim düz, 11 ilmek kalınca 1 ilmek ters, 3 tane çiftli pirinç modeli, 1 ters ve 6 tane kenar ilmeğimi ördüm ve arkaya geçiyorum. Arka yüzde şimdi ense ilmeklerini kesmeye başlayacağım. Yine önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet, bir ilmek düz. Çiftli pirinç modelinin ilmeği 3 tane. 1, 2, 3 tane. Bir ilmek düz. Ön bedende omuzda 17 ilmek kalmıştı. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Yani buradaki düz ilmekten sonra 2, 4, 6 ilmek ördüm ve burası omuz ilmekleri. Şimdi burada ensedeki ilmekleri keseceğim. Yani sıra sonunda 17 ilmek kalıncaya kadar aradaki bütün ilmeklerimi kesiyorum. 1, 2 ilmek ördüm. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. 1 ilmek örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Bir daha sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Evet, bir tane fazla kesmişim. 16, bir de şişimdeki ilmek 17. Şimdi bu 17 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ilmek. Bir tane düz ilmeğim var. Ve aradaki ilmeklerim 1, 2, 3 ilmek, düz ilmek ve kenar ilmekleri. Evet, arka beden bitti. Burada 1, 2, 3 sıra haroşa oluştu. Burada kenarda da 29 sıra haroşa oldu. Ön bedende 31 sıra haroşa vardı. Burada ensede hafif açıklık olsun diye ön bedeni 2 sıra fazla yaptım. Şimdi artık diğer tarafa geçeceğiz. Bu tarafı örmeye başlayacağım. Ben şimdi şişlerimi ayarlayayım. Ondan sonra da bu tarafa başlayalım. Şimdi sol ön bedeni örmeye başlıyorum. Şişimde şu anda 38 ilmek var. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Bir ilmek ters. Burası bitinceye kadar böyle devam edecek. Aradaki ilmeklerim çiftli pirinç olacak. Bir düz bir ters örüyorum. İki, 4, 6, 8 ilmek kaldı. 2 ilmeğimi birlikte ters örüyorum ve yaka için bir tane eksiltme yaptım ve kenar ilmeklerim. Arka yüze geçtim. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Bir ilmek düz, arka yüzde ters ördüğüm ilmek ve çiftli pirincin ikinci sırası
ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Ters ilmeği ters örüyorum. Düz ilmeği düz örüyorum. İki, 4, 6, 7 ilmek kaldı. Ön yüzde ters ördüğüm ilmeği düz örüyorum ve kenar ilmeklerim. Yine buradaki ipimi sıkılayacağım. Burada sabitleyeceğim. Evet, ipimi sabitledim. Burada ilmeklerin arasından yürüterek gizleyeceğim. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Arka yüzü hep bu şekilde öreceğim. Ön yüze geçtim. Şimdi artık hem koldan hem yakadan eksilteceğim. Önce kenar ilmeklerim. Evet, ters ilmekle sıradaki ilmeği birlikte örüyorum. Kol için ilk eksiltmemi yaptım. Ters ilmeği düz örüyorum. Düz ilmeği ters. Evet, sıra sonunda 8 ilmek kalıncaya kadar örüyorum. İki, 4, 6, 8 ilmek kaldı. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Ve kenar ilmeklerim. Arka yüzü yine aynı şekilde öreceğim. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Ve hem koldan hem yakadan eksiltmeye devam ediyorum. Koldan 6 kez eksilteceğim. Yakadan da 7 olacak. Çünkü bir sıra önce başlamıştım eksiltmeye. Yakadan 7, koldan 6 eksiltme yapacağım. Ve şişimde 25 ilmek kalacak. Evet, kol eksiltmeleri bitti. 7 kez yakadan, 6 kez de koldan eksiltme yaptım. Şu anda şişimde 25 ilmek var. Artık sadece yakadan eksiltmeye devam edeceğim. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Bir ilmek ters ve çiftli pirinç örüyorum. Düz ilmeği ters örüyorum. Ters ilmeği düz örüyorum. Sıra sonunda 8 ilmek kalıncaya kadar örüyorum. İki, 4, 6, 8 ilmek kaldı. 2 ilmeği birlikte örerek bir tane eksiltiyorum. Yakadan bir tane daha eksiltmiş oldum. Ve kenar ilmeklerim. Evet, bu şekilde artık sadece yakadan eksilterek devam ediyorum. Şişimde 17 ilmek kalıncaya kadar her ön yüzde birer ilmek yakadan eksilteceğim. Evet, yaka eksiltmelerim de bitti. Şu anda şişimde 17 ilmek var. Şimdi artık sadece bu 17 ilmeği öreceğim. 6 ilmek kenar ilmeği, bir ters, 3 ilmek çiftli pirinç, bir ters ve yine 6 ilmek kenar ilmeği olarak öreceğim. İlk sıradan sayacağım ve toplam 31 sıra haroşa olunca bu tarafta bitecek ve artık omuzları birleştireceğiz. Evet, yedeğin ön yüzleri birbirine bakacak şekilde yerleştirdim. İç taraftan, arka yüzden omuz birleştirmesi yapacağım.
Tığ ile yapıyorum birleştirmeyi. Şimdi bir öndeki şişten bir ilmek alıyorum. Bir ilmek de arkadaki şişten alıyorum. Ve ikisini birlikte ördüm. Bir önden, bir arkadan. 2 ilmeğin içinden geçirdim tığımı. Sonra tığımdaki ilmeğin içinden geçirdim. Bir ilmek önden, bir ilmek arkadan alıyorum. Önce ikisini birlikte, sonra da tığımdaki ilmeğin içinden geçirdim. İlmeklerin içinden geçiriyorum ipimi. Buraya tekrar sabitliyorum. İpimi iğneye geçirdim. Tığla da devam edebilirsiniz ama böyle daha pratik olacak. İlmeklerin içinden geçirerek ipimi yürütüyorum. Burada bir kez daha sabitleyeceğim. Ve ipimi kesiyorum. Şimdi buradaki ipimi de biraz uzun bırakmışım ben. Bu omuzu, bu düğmesiz olan kısım, arka bedende bıraktığım iple birleştirdim. Diğer omuzu da ilik olan kısım, ilik olan omuzu da ip bıraktım. Onunla dikeceğim. Yaklaşık 50 santim kadar ip bırakmamız yeterli olacak. Şimdi bunu da aynı şekilde iğneyle ben birazcık yürütüp keseceğim. Bu tarafı da bu omuzu birleştirdiğim gibi birleştireceğim ve yeleğim tamamlanmış olacak. Evet, yeleğimiz bitti. Çok güzel, çok kullanışlı bir yelek oldu. Daha büyük örmek isterseniz her yaş için 8 ilmek ilave edebilirsiniz. Bu ilave ettiğiniz 8 ilmeğin kol altına geldiğimizde ayrım yaparken ikisini bir tarafa, ikisini bir tarafa, dördünü de arkaya ilave ederek üst tarafını da roba kısmını da tamamlayabilirsiniz. Her yaş için 8 ilmek ilave ederek büyütürsünüz. Küçültürken de 8 ilmek eksilterek küçültebilirsiniz. Umarım sizler de benimle birlikte örersiniz. Örecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Başka projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.